Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok güzel, çok da kolay bir 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Krem renginde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Gördüğünüz üzere çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay. Bu şekilde tabanımız, topuğumuz çeyiz için de çok uygun. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler ayağına ölçerek yapabilir hanımlar. Yani ben ön bölümünü daha kısa yapabilir, daha küçük yapmak isteyenler ya da arka bölümünü azaltabilir. Daha büyük yapmak isteyenler de yine ön bölüme 1-2 model fazla kurup arka bölümü de artırabilir. Örerken sizlere zaten gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Şimdi hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyorum hanımlar. 12 ilmek olarak. Bu şekilde. 12 adet ilmeğimizi atacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım 12. Geri dönüyorum hanımlar. İlk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk sıra ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Artık tamamen bu burun kısmında düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime paylaştırıyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında yine tığımdan yardım alarak ilmeklerimi çıkartıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. 3 oldu. Dördüncü ilmeğim 5 ve bir ilmek daha çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek de hemen şu kenara girerek çıkartıyorum. 6. Evet, 4 şişimizde de 6'şer ilmeğimiz oldu. Hanımlar şimdi bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor bu şekilde aynı yönde. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. 4 şişi de tamamladık. Tekrar birinci şişimdeyim hanımlar. Birinci şişin yerini kaybettik, bulamıyoruz, kafamız karıştı diyenler varsa da şu birinci şişin altına şu bölüme bir ip ya da bir iğne gibi bir şey tıkarak yerini belli edebilirler. Böylece şişlerin yeri karışmaz. Şimdi ilk şişimdeyim, artırma zamanı. Artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Bunu düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Hemen kenar başta hanımlar, bakın belli yeri. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Bunu düz örüyorum.
ve kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4 şişte de 7'şer ilmek oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma zamanı. Hemen kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de öreceğim. Şöyle. Tekrar ediyoruz. Kaçtı ilmeğim? Tekrardan bakın, ilk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor yine. Burada da 8 oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek öreceğim ve 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi ilk şişimize geldik. Bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Ardından modelimi kurdum hanımlar. Tek renk olduğu için 14 ilmek yeterli olacaktır. Esneklik payı oluyor tek renk modellerde. Şimdi hep birlikte artırmaları tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Modele geçeceğiz hanımlar. Modelin öncesinde bir ilk zemin hazırlığı yapacağız hanımlar. Henüz modele geçmedik. Şimdi ön yüzde ilk şişimdeyim. Öncelikle alt tabanı oluşturacağım. İlk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bu modelimiz 5 ilmek üzerine kuruluyor. 5 ilmek düz öreceğim modelimiz için. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Şimdi model aralarında 2'şer ilmek tersim var. 1, 2. Yine modelim için 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 tane ters öreceğim. Şu 1, 2. şişime geçtim. 2. ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar modelim için 5 ilmek düz. 3, 4, 5. Yine model arasına 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve son bir ilmeğimi de ters ördüm. İlk başlarken de ilk ilmeğimizi ters örmüştük. Toplamda 4 tane model yapacağız. Şimdi ön bölüme alt zemini oluşturduk. Patiğimizin tabanına model kurulumu yapmayacağımız için tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor hanımlar. Tabana model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Artık artırma da yapmıyoruz. 14 ilmek ile örmeye devam ediyoruz. Tabandaki diğer şişimdeyim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi modelimize başlıyoruz. Hanımlar, modelimiz toplam 4 sıradan oluşuyor. İlk şişimizde, modelimizde birinci sıradayız. Bu ters ilmeklerimiz model bitene kadar ters örülecek. Bakın ilk ters ilmeğimi ters ördüm. Burada 5 tane düz ilmeğim var. Şimdi şu ilk 3 ilmeğim, üçünü birden alıyorum. Üçünü birden şöyle örüyorum. Bakın 3 ilmeği sol şişimden çıkartmadım. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yani 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Bu 3 ilmeği sol şişimden bıraktım. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İlk modelimizi yaptık. Aradaki 2 ters ilmeğimiz ters. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Yine önde 5 ilmeğim var. İlk 3 ilmeğin 3'ünü birden aldım. Örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yani 3 ilmekten toplamda 3 ilmek çıkarttık. 3 ilmeği bırakıyorum şişimden. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi normal düz ördüm. İkinci modeli de yaptık. Aradaki 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Şu birinci ters ilmeğim. İkinci şişime geçtim. İlk ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar üçüncü modeli yapacağız. İlk 3 düz ilmeğimi aldım. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Bu 3 ilmeğin üçünü birden ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü modeli de tamamladım. Aradaki 2 ilmeğim ters. Geldik dördüncü ve sonuncu modele. Yine ilk 3 ilmeğimi aldım. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkartmış olduk. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelin birinci sırası böyle. Tabanımıza geldim. Tabandaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Çünkü tabanda model yok. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum hanımlar. Tabanımızı bitirdik. Tekrar ön yüzde modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Öndeki 5 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek aradaki 2 tersimi yine ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ters 5 düz olacak şekilde modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz. İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi de ters ördüm. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik yine tabana. Tabandaki ilmeklerimi tekrar düz olarak öreceğim hanımlar. Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Sıra atlamadan, videoyu atlatmadan her sırayı tek tek göstereceğim. Çok iyi anlaşılsın istiyorum. Zaten kolay da bir model. Tabanımı örmeye devam ediyorum. Evet, tabanı bitirdik. Şimdi tekrar ilk şişimde, modelde 3. sıradayız hanımlar. 3. sıramızda yine ilk ilmeğimi ters ördüm. Hanımlar, modelin ilk sırasında ilk 3 ilmeğe işlem yapmıştık. Yanındaki 2 ilmeği düz örmüştük. Şimdi 3. sıramızda da ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yanında kalan 3 ilmeğime aynı işlemi uygulayacağım. 3 ilmeğin 3'ünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters ördüm. İkinci modeli yapacağım. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yanında 3 ilmek var. Üçünü birden ördüm. İpimi şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. İkinci modeli de yaptık. Arada yine 2 ters ilmeğim var. Şu bir, ikinci şişime geldim. Şu ikinci ters ilmeğim hanımlar. Üçüncü modelimdeyim. Yine ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yandaki 3 ilmeğimi aldım.
Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Hemen yanındaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. 4. modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğim düz. Yanındaki 3 ilmeğimin 3'ünü aldım. Birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Modelin 3. sırasını tamamladım. Şimdi tekrar tabandayım. Tabandaki ilmeklerim düz. Model yapmıyorum tabanıma. Bu şekilde. Diğer şişime geldim. Buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Burada bir model anlatılacak bir detay yok. Evet, tekrar ilk şişime geldim. Modelimizde 4. ve sonuncu sıramız hanımlar. Bu sıramızda da yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarda 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Devamında yine 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 5 ilmek düz. 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz örüyorum yine. Ve son kenardaki ilmeğim ters. Modelimizi tamamladık hanımlar. Model bu 4 sıradan ibaret. Her 4 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar tabanımıza geldim. Yine tabandaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model bundan ibaretti hanımlar. Tekrar aynı modeli tekrar edeceğiz. Ördükçe zaten model kendini gösterecek. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 1. sıradayız hanımlar. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. İşte, kafanız karışmasın diye bu 2. sırayı da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Öncelikle ilk sırada ne yapmıştık? Bir ilmek ters örmüştük kenardaki ilmeğimizi. Modelin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. Şimdi ikinci model 1. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İlk modeli yaptık. 2 ters örüyorum araya. İkinci modeli yapacağım hanımlar. Öndeki 3 ilmeği aldım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Model arasına yine 2 tane ters. 1 ve ikinci şişime geldim. İkinci ters ilmeğim. Şimdi 3. modelimi yapacağım. Bu şekilde. Şu öndeki 3 ilmeğimi aldım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi ördüm. Arada 2 tersim var. Sonuncu modelimi yapacağım. İlk 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi tabanımız düz örülüyor hanımlar. Tabandaki ilmeklerimizi düz örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Ön yüzde modelde 2. sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ilmek tersimi örüyorum. 5 düz. 1, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 ilmek ters öreceğim. İkinci şişimdeyim. İkinci ters ilmeğimi de ördüm. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters. 5 düz.
ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Modelin ikinci sırasını tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımı ördüm geldim. Ön yüzde modelde, şimdi de 3. sıradayız hanımlar. İlk modelin 3. sırasında ne yaptıysak aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi ters ördüm. Şimdi önde 5 düz ilmeğim var. Bu defa da ilk 2 ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 3 düz ilmek, üçünü birden ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Aradaki 2 ters ilmeğim ters. Tekrardan ikinciyi yapacağız. İlk 2 ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki üçlü ilmeği, üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yanında bir ilmek tersim var. Bu şekilde. Bakın modelimiz de artık kendini göstermeye başladı. İkinci şişimdeyim. Yanındaki ilk ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Öndeki 3 ilmek. Üçünü birden ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Dördüncü modelimdeyim. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki 3 düz ilmek. Üçünü birden aldım. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Sonuncu ilmeğim de ters. 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 4. sıradayız. Sonuncu sıra. 2. modelimizin son sırası. Yine ilk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yanına 5 ilmek düz. 3, 4, 5. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. 3, 4, 5. Tekrar 2 ilmek ters. İkinci şişimdeyim. İkinci ters ilmeğimi buradan alarak ördüm. Yanına 5 tane düz. 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve kenardaki son bir ilmeğimi de ters ördüm hanımlar. Böylece modelimizi tamamladık. 4 sıradan oluşan modelimizi 2 kez kurduk. Şimdi tekrar tabanımızı örelim hanımlar, ardından buluşalım. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Yine aynı şekilde 4 sıradan oluşan modelin tekrarını yapacağız hanımlar. Yine aynı işlem devam edecek. Bakın kafanız karışmasın. Yine 3. modelde ilk sıra. Size göstereyim. İlk sırayı anlatayım. Yine ilk ilmeği ters örüyoruz. İlk sırada yaptığımız işlem aynı. İlk 3 ilmeğimin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimiz ters. Diğerini yapalım. İlk 3 ilmeğimi yine keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği de çıkarttım. Yanındaki 2 ilmeğimiz düz örülüyor. Yine arada 2 ilmek tersimiz var. Şu 1. 3. modele bu şekilde başladık. Şu 2. Tekrardan öndeki 3 ilmek. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yanındaki 2 ilmeğim düz. Arada 2 ters ilmeğim var. Sonuncu modelimi yapacağım. Bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Ve yanındaki 2 ilmeğim düz. Kenardaki bir ilmeğim ters örülüyor. Böylece hanımlar 3. modelde ilk sırayı yaptık. Şimdi tabanımızı öreceğiz. 2. sırasını yapacağız modelin. Sonra 3, sonra 4. Her 4 sırada bir aynı işlemi tekrarlayacağız hanımlar. Ben bu patiğime toplamda kaç model yaptım? Bakın sayalım. Bakın şu şöyle 1 model, şu 2 model, şu 3 model, şu 4, 5, 6, 7, 8, toplam 8 model yaptım hanımlar bu modelime. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler daha küçük ya da daha büyük yapmak isteyenler, hatırlatmamı yapıyorum şu anda. Ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. Daha bir ayak bileğine kadar mı öreceksiniz? Daha kısa mı, daha uzun mu? Ayağınızın ölçüsüne göre model sayısını ayarlayabilirsiniz. Ben 8 yaptım ama belki siz 6 model, belki 7, belki 9 model yaparsınız. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterir. Mutlaka ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin bu bölümünü, ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından bilek bölümünde buluşalım.
Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. Toplamda 8 tane modelim var. En son 8. modelimin 4. sırasını yaptım. Şimdi tekrar ilk şişimde ön yüzdeyim. Hanımlar, bilek ayrımını yapacağız artık. Patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Bu bölümde ilmeklerimi düz öreceğim. Hepsini bu şekilde, bakın, ters olan ilmekleri de yine düz örüyorum. Şişimde son bir ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin şu arka bölümüne geldik. Ben patiğimin şu arka kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Şimdi ikinci şişime geldim. Bu bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Şu 4. ilmeğim, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapılacak. Olay şu: bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. İlmeklerimi örüyorum hanımlar. Patiğimin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Ön bölümünü yaparken şişim altta, ipim üstte böyle alıyordum. Arkada bu şekilde alıyorum. Sebebi şu: ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Sizler nasıl düzgün örüyorsanız, ilmeğiniz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bilek ayrımı yaptığım ilk şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı da yine normal düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar geldik. Sonuncuyu da ördüm hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle: bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Bakın, geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7 ve 8. Şöyle baktığımızda şu kenarda bir diş haroşa oluştu hanımlar. Devamındaki ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Bir diğer şişime geçiyorum. Burada da yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümü hepi topu bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzde düz örgü yapıyoruz. Arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde tabandaki ilmeklerimi de ters ördüm. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarına geldik. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Yine geri dönüyorum. Olay bundan ibaret. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Toplam ilk 8 ilmeğimi haroşa düz örüyorum. Ve devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğim. Sonra geri döneceğim. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu bilek kenarlarımızda, bakın, 8'er ilmek haroşamız oluştu. Bilek kenarlarına baktığımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, patiğimizin şu arka kenar bölümüne, buraya ben toplamda 15 diş, yani şöyle sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler nasıl yapacaksınız? Ölçüyü ayak numaranıza göre nasıl ayarlayacaksınız? Hemen söylüyorum. Patiği ayağınıza giyin hanımlar örünce. Bir deneyin, bakın. Bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü
ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Ayağınız kaç numara olursa olsun ölçmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim. 15 sıra haroşam var burada. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişledi. İlmeklerimin hepsi bakın dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplandı. Hepsini tek şişe taktım. Ardından da topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa öreceğiz hanımlar. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 8 ilmeğimi örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 23 ördüm. 24'te kestim. Zaten sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da hanımlar gördüğünüz üzere 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimi yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Bunları düz örüyorum. Yani haroşa. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğim. 24. ilmekte kesimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndekini de aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum hanımlar. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesimi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğerlerini şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Bu gizli kesim oluyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim, ardından buluşalım. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Hemen buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, patiğimizin topuk bölümünü tamamladık. Hemen bu ipimizin ucunu şöyle, bakın zincir tekniğiyle tekrar düğümleyerek gizliyorum. Böyle sıkı oluyor, sağlam oluyor. Sökülme ihtimali yok. Böyle hemen de gizledim.
Evet, topuğumuz şöyle. Ayağı giyince bu şekilde duruyor zaten. Çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Modelimiz bu hanımlar. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun. Her renge yakışacak, hoş, güzel bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da şöyle. Tabanımız, topuğumuz, patiğimizin kenar kısımları şöyle detaylı göstereyim. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın hanımlar. Allah'a emanet olun.